Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün D810'un yeni versiyonu olacak olan D820 ya da D850'den beklediğim özellikleri anlatacağım. Nikon D810 2014 yılından beri piyasada. Benim de bir tane Nikon D800E var. 2012 yılı yapımı. Muhteşem makineler her ikisi de. D810 özellikle video konusunda çok iyi. D810 ara bir update'ti. 2016'dayız. Demek ki 4 sene geçmiş D800 çıkalı. Ve D810'un ya da yeni versiyonun duyurulmasını bekliyoruz bu sene. Ya Photokina 2016'da duyurulacak ya da yıl sonunda Photoplus şovunda duyurulacak. Ama bu aralar duyurulması bekleniyor. Şimdi önümüzdeki haftada Photokina 2016 olduğu için bu videoyu önden yapmak istedim. Her ne kadar muhteşem makineler olursa olsunlar, tabii ki de teknoloji gelişti 2012'den beri. 2014'te D810'la beraber video konusunda özellikle çok iyi güncellemeler yaptı Nikon. Ama bence hala geride olan birçok özelliği var. Ben bugün kendi beklediğim ve ihtiyaç duyduğum özelliklerden bahsetmek istiyorum. Fotoğraf, video ve genel özellikler diye ayırdım beklediğim özellikleri. İlk önce fotoğraf konusundaki gelişmeleri anlatayım. D800 ve D810'un çözünürlüğü 36 megapikseldi. Bu gayet yeterli ama Nikon dünyadaki trende uyup fotoğraf çözünürlüğünü yükseltecektir. Canon 50 megapiksellik kamera çıkardı. Onun gerisinde kalmak istemeyecektir. Sony'nin de 42 megapiksellik kamerası var. Ve bir takım dedikodulara göre 72 megapiksellik bir sensörle çıkacak D810'un devamı olan makine. Gereğinden fazla bir çözünürlük bence bu. Artık o çözünürlüğü destekleyebilsin diye çok daha kaliteli ve pahalı lensler almak zorunda kalacağız. Bence gereksiz. 36 çok iyi, kilit bir noktada. Her yere de yetiyor. Çözünürlüğü arttırmak yerine ISO performansını arttırsalar çok daha iyi olacak. Bir stop, iki stop daha temiz görüntü çekebiliyor olsa muhteşem olacak. Biliyorsunuz Pentax K1, Pentax'ın ilk full frame makinesiydi ve Pentax makinelerde genelde çok ilginç özellikler olur. K1'e de yine çok ilginç bir özellik eklediler. Pixel Shift özelliği. Sensörü 1 piksellik hareketlerle sağa sola yukarı aşağı kaydırarak Bayern paterninden kaynaklanan efektif çözünürlüğün azalması durumunu egale etmek için yapılan bir şey. Ve her piksel için aslında bir kırmızı, bir yeşil, bir de mavi bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Böyle bir teknolojinin bu tarz bir makinede olması gerekiyor. Çünkü bu yüksek çözünürlüğüyle yakaladığı detayla öne çıkan bir makine. Bunda olması lazım. Çözünürlüğü yükseğe arttırmak yerine bu şekilde yani sensörün içerisine daha çok piksel dayayarak çözünürlüğü arttırmak yerine aslında piksel shift'i kullanarak ya belki aynı çözünürlükte daha yüksek detaya sahip fotoğraflar ya da 2 katı, 3 katı çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor olmak bence daha avantajlı. Her çektiğiniz fotoğrafta 72 megapiksele ihtiyaç duymuyor olabilirsiniz. Böylece bu özellikle isteğe bağlı olarak açılıp kapanarak kullanıcıya bırakılabilir. Timelapse'de 9999 fotoğraf sınırının kaldırılması. Böyle bir sınırın olmaması lazım. Büyük bir dert değil ama bence kullanıcıyı sınırlamaması lazım. Benim çok ihtiyaç duyduğum bir özellik. Neden olmadığını hep şaşırdığım bir özellik. Bir lensi değişik odak uzaklıklarında ve değişik fokus mesafelerinde AF Fine Tune yapabilme. Biliyorsunuz Nikon kameralarda sadece bir tane AF Fine Tune değeri girebiliyorsunuz bir lens başına. AF Fine Tune ne? İlk önce belki onu anlatayım. Lensin otofokusunu ya da lensin fokusunu ileri ya da geri çekebiliyorsunuz. Biraz ince ayar yapabiliyorsunuz. Nikon'larda bir lens başına bir tane değer girebiliyorsunuz. Canon'larda zoom lens kullanıyorsanız hem geniş açı hem de tele kısmı için objektifin iki ayrı değer girebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik. En azından Canon'da olduğu gibi Nikon'da da hem tele hem de geniş odak uzaklıkları için AF Fine Tune değeri girilebilmeli. Ama bence ondan da daha iyisi ara değerlerde de istediğimiz AF Fine Tune değerini girebiliyor olmamız lazım. Benim 24-70'im hem 24'te hem 70'te hem de aradaki 35 ve 50'de
farklı değerlere ihtiyaç duyuyor. AF Fine-Tune değerlerine ihtiyaç duyuyor. Tamron'un yeni SP serisi lenslerinde AF Fine-Tune'u tam da bahsettiğim şekilde yapabiliyorsunuz. İşte tam bu şekilde olması gerekiyor Nikon'un da. Özellikle çözünürlüğü arttıracaklarsa bu kesinlikle olması gerekiyor. Fotoğraflara yıldız puan verebilme özelliği. Şimdi D5 ve D500 kameraları eklediler bu özelliği. Yani büyük ihtimal bu özellik gelecek. Yine çok ihtiyaç duyduğumuz bir özellik. Yani makinenin içerisinde bir HDR fotoğraf çekme özelliği var. Ancak sonuçta bir JPEG çıkartıyor ortaya ve RAW dosyalarını göremiyorsunuz. Atıyor. Yani elinizde sadece bir JPEG kalıyor. Hem çektiğiniz fotoğrafın HDR olarak nasıl çalışacağını görmek için hem de daha iyi, daha sonra bilgisayarda daha iyi software'lerde bu işi yapmak üzere aslında RAW fotoğraflara ihtiyacınız var. Onları tutuyor olması lazım. Makine Live View'deyken sensörün çok düşük çözünürlükte bir kısmını kullanıyor. Yani satır atlayarak çalışıyor. D810'un yeni versiyonunda bütün sensörden gelen bütün bilgiyi 36 ya da 72 megapiksel neyse bunların hepsini kullanıp ulayarak arkadaki ekranı, LCD ekranı yansıtması lazım. Böylece çöpe attığı bütün o datayı kullanarak çok daha temiz bir görüntü elde edebiliyor olacak. Canon'lar da bu şekilde. Canon 5D Mark III'de mesela LCD ekrandaki görüntü cam gibidir. Yüksek ISO'da bile çekseniz grain böyle kaynaması görmezsiniz. Ve bir önce bahsettiğim Live View ve eklenecek bu özelliğin yanına bir de Frame Blend özelliği eklerlerse, yani Live View sanırım 60 FPS civarında çalışıyor ve size 60 saniyede 60 kareyi de gösteriyor. Onun yerine 60 FPS'lik datayı alıp ikişer frame, üçer frame ulaya o frame'leri birleştirerek tek bir frame yaparak gitse, buna Frame Blend deniyor. Aslında noise'u çok daha azaltarak bir görüntü gösterecek size. Bu da hem fokus yapmanızı kolaylaştıracak çünkü daha net görüyor olacaksınız. Hem daha karanlıkta da daha net bir görüntüyle çalışacaksınız. Yani Live View'in etkisi çok daha yükseltilmiş olacak bu şekilde. Nikon D5 ve D500'ün fokus sistemi gelmeli. Bu geleceği bariz, aşikar. Zaten D800 her zaman tek rakamlı D serisi makinelerin fokus sistemini kullanıyor. Bu da öyle olacaktır. En uzun fotoğraf çekme süresi D800'lerde 30 saniye. Bu sınır kaldırılmalı. Neden böyle bir sınır var? Çok komik. Yani 30 saniyeden çok daha uzun fotoğraflar çekmek istediğiniz oluyor. İşte geçen 40 dakikalık fotoğraf çektim. Ve bunun için bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız var. Bunu da kaldırılması lazım. Ve bir şey göstereceğim. F6 2004 yılı bir makine. Ve içerisinde bir seçenek var. Uzun pozlamayı aktif hale getir diye. O seçeneği açarsanız 30 saniyelik sınır 30 dakikaya çıkıyor. Ve aradaki o bütün 1/3 stopluk değerleri de seçebiliyorsunuz. Bence yeni D800 serisi makinede de bu özellik olması lazım. Şimdi geçelim video ile ilgili özellikleri. Video konusunda en çok bitrate'in yükseltilmesine ihtiyaç var. 100 megapikselin üzerinde bir bitrate'e ihtiyacımız var. Daha temiz görüntü için. Yine Live View'de olduğu gibi videonun kareleri, her bir karesi bütün sensör kullanılarak üretilmeli. Şu anda D800'de ya da D810'da ya da herhangi bir Nikon makinede pixel binning denen bir metot kullanılıyor. Yani sensör üzerindeki satırlardan her 3 tanesinden bir tanesi alınarak, yani aradaki 2 satır atlanarak videonun bir satırı elde ediliyor. Ve bu nedenle aslında o geriye attığınız 2 satırdaki bilginin eksikliğinden dolayı birincisi moyer oluyor. Video kalitesi çok düşüyor. Noise artıyor. Aslında o 3 satırın hepsini kullanıp birleştirerek yapsa her bir kareyi, öyle bir derdimiz olmayacak. Video için beklediğim özellikler bu kadar. Çok fazla değil. Makinenin zaten video özellikleri çok iyi. D810'la özellikle bayağı iyi özellikler getirdiler. Çıkmasını beklediğim genel özelliklerden bahsedeyim biraz da. Orta format dünyasında Phase One biliyorsunuz body'yi değiştirdi bu sene başında ve üstteki bilgi ekranını OLED bir ekranla değiştirdiler. Buradaki
LCD ekran biliyorsunuz böyle hani eski Casio saatlerdeki teknolojiyi kullanıyor. Bayağı bildiğiniz 1980'lerden kalma teknolojiyi kullanıyor. Onun yerine bayağı bildiğiniz pikselli bir OLED ekranın gelmesi gerekiyor ve bunun tonla avantajı var. Birincisi, duruma göre ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi buraya koyabiliyor, customize edebiliyor olacaksınız. İkincisi, bunun rengini değiştirebiliyor olacaksınız ki özellikle gece fotoğrafında kırmızı olmasını istersiniz her şeyin. Buradaki yeşil renk bile gece görüşünüzü bozar. İşte bu OLED olsa ben o anda ihtiyaç duyduğum rengi seçebilirim, yazı rengini. İhtiyaç duyduğum bilgiyi oraya koyabilirim. Ve bunu Phase One yaptı. Nikon'un da yapması gerekiyor bence. Vizör içerisine transparan OLED ekran koyabilirler. Bin bir türlü şey konulabilir yani artık mirrorless şeylerde fotoğraf makinelerinde alıştığımız tonla bilgi var. Fokus mesafeniz ne kadar alan derinliğiniz var gibi bilgiler ya da histogram, live histogram gibi bilgiler görüyoruz ve bunlar aslında çok yararlı, faydalı bilgiler. Bu makineler aynalı olduğu için anlıyorum araya sensörden gelen data konulamıyor ama ışık sensörü var. Ve sürekli çalışıyor. 180 bin pikselli şu anda D5 ve D500'de. Bundan gelen datayı koyabilirler mesela histogramı hesaplayabilmek için. Yeni D5 ve D500'de olduğu gibi body'deki flash kaldırılmalı. Bence bir zayıf bir nokta bu. Bu kadar profesyonel ve ağır şartlarda çalışmak üzere yapılmış bir makinede body üzerindeki flash olmasına hiç gerek yok. Hiçbir profesyonel bu flash'ı kullanmaz. Çok önemli bir özellik. Tıpkı D500 ya da D750'de olduğu gibi arka ekranın hareket edebilir olması gerekiyor. Artık sabit ekran teknolojisi geçti. Geçmişin bir teknolojisi artık o. Yani hareketli arka ekrana ihtiyacımız var. Saymakla bitmez yani faydaları. Hatta tıpkı Pentax K1'de olduğu gibi her yöne dönebilen bir ekran muhteşem olurdu. Bugün Nikon D810'un yeni versiyonu olacak olan D820 ya da D850'nin sahip olması gereken özelliklerinden bahsettim. Özellikle kendi ihtiyaç duyduğum özelliklerinden bahsettim. Bu konu hakkında söylemek istediğiniz, sizin beklediğiniz özellikler neyse çok merak ediyorum. Lütfen alttaki koment alanını kullanın. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.